Herkese merhaba. Bugün yüzyıllardır anlatılan o meşhur efsanelerin, halk hikayelerinin biraz ötesine geçeceğiz ve Hazreti Yusuf'un gerçekten büyüleyici olan hayatını otantik İslam kaynaklarının ışığında inceleyeceğiz. Hazırsanız Kur'an'da kıssaların en güzeli olarak geçen bu olayların ardındaki gerçeklere doğru harika bir serüvene başlıyoruz. Şimdi kendimize çok temel bir soru sormamız gerekiyor. Gerçekten bu hikayeyi ne kadar doğru biliyoruz? Yani kulaktan kulağa yayılan, biraz da fazla romantize edilmiş o meşhur efsaneleri bir kenara bırakırsak, tarihi ve metinsel gerçekler bize ne söylüyor? Gelin bildiklerimizi bir test edelim. Düşünün ki Kur'an-ı Kerim tam 111 ayetten oluşan koca bir sureyi baştan sona onun hayatını ayırmış. Ve bu öyle sıradan kronolojik bir tarih anlatısı falan değil. İhanetin, kıskançlığın, inanılmaz bir sabrın ve en nihayetinde gelen o muazzam zaferin çok çok iyi kurgulanmış bir dersi aslında. Olayların akışına kısaca bir bakacak olursak, her şey Kenan diyarında görülen, peygamberliği müjdeleyen o meşhur rüyayla başlıyor. Ardından karanlık bir kuyunun dibine, oradan köle pazarlarına, uzun zindan yıllarına ve nihayetinde Mısır'ın en yüksek güç koltuğuna uzanan bir yolculuk bu. Dile kolay, babasından tam 80 yıl ayrı kaldığı bu uzun süreç gerçekten şaşırtıcı duraklarla dolu. Tam da bu noktada İslam geleneğiyle diğer anlatılar arasında inanılmaz kritik bir fark karşımıza çıkıyor. Hazreti Yakup, oğlu Yusuf'un o 11 yıldız, güneş ve ayın kendisine secde ettiği rüyasını duyduğunda aslında olayı anında çözüyor. Çocuğun peygamberlik kaderini şıp diye anlıyor. Tevrat'taki anlatımın aksine onu azarlamıyor, tam tersine şeytanın apaçık bir düşman olduğunu hatırlatıp kardeşlerinin kıskançlık krizinden korunması için bu rüyayı onlardan sır gibi saklamasını öğütlüyor. Ama ne yazık ki o kıskançlık ateşi bir kere yanmaya görsün. Kendi canından, kanından öz abileri tarafından ihanete uğruyor Yusuf ve dipsiz, karanlık bir kuyuya atılıyor. Bakın burası çok ilginç. Tabeli gibi büyük tefsir kaynaklarımız o kuyunun dibindeyken Cebrail'in gelip Yusuf'u cennet kumaşlarıyla teselli ettiğini aktarır. Sonrasında ise yoldan geçen bir su kervanına sadece birkaç gümüş para karşılığında sıradan bir eşya gibi satılıyor. Tabi Mısır'a giden bu çileli yolda ilahi koruma bir an olsun onu yalnız bırakmıyor. 1. Bölüm Mısır Sarayı'na giriş ve o çok konuşulan Züleyha imtihanı. Mısır'da Aziz unvanlı vezir tarafından satın alınıyor Yusuf. Tabi yıllar içinde büyüyüp güzelliği dillere destan bir genç adama dönüşüyor. Hatta bazı hadislerde ona güzelliğin yarısının verildiği söylenir. Ve tam da burada sarayda çok ama çok ağır bir sınavla yüzleşiyor. Aziz'in karısı kapıları üstlerine kilitleyip "Haydi bana gel" dediğinde Yusuf'un tavrı çok net. "Allah'a sığınırım." Yani popüler kültürün bize yutturmaya çalıştığı gibi romantik, hüzünlü bir aşk hikayesi yok burada. Evli bir kadının tamamen kontrolden çıkmış saf şehvetiyle yaptığı şantaj ve tehdit dolu apaçık bir taciz girişimi var ortada. Peki kapılar kilitliyken onu bu zor durumdan ne kurtardı dersiniz? Kur'an bunu Burhan kelimesiyle açıklıyor. Halk arasında acaba babasının silüetini mi gördü, melek mi indi gibi bir süre efsane dolaşır. Ama sağlam kaynaklarımıza, tefsir alimlerimize göre bu Burhan, Allah'ın ona bahşettiği ilim, hikmet ve o sarsılmaz peygamberlik bilincinden başka bir şey değildi. Onu koruyan asıl kalkan kendi içindeki o sağlam, ihlaslı duruşuydu aslında. Tabii bu tarz saray skandalları gizli kalmaz, dedikodular bütün şehri sarıyor. Bunu duyan Aziz'in karısı, şehrin sosyetik kadınlarını susturmak için çok kurnazca bir plan yapıyor. Şahane bir ziyafet veriyor, hepsinin eline meyve soymaları için keskin bıçaklar tutuşturuyor ve aniden Yusuf'u karşılarına çıkarıveriyor. O melekleri andıran insanüstü güzelliği görünce kadınlar öyle bir büyüleniyorlar, öyle bir akıllarını yitiriyorlar ki ellerini kestiklerinin acısını bile duymadan çok sonradan fark ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz o anki şoku? Olayların en kritik noktasına yani fiziksel kanıta gelelim. Vezir onları o halde yakaladığında her şey o yırtık gömlekte gizledi. Eğer gömlek önden yırtılsaydı bu Yusuf'un saldırdığı anlamına gelirdi. Ama hayır, gömlek tam tersine arkadan boydan boya yırtılmıştı. Bu da Yusuf'un oradan can havliyle kaçmaya çalıştığının ve arkadan saldırıya uğradığının tartışmasız kapı gibi bir kanıtıydı. Masumiyet tam olarak ispatlanmıştı. 2. bölümümüz zindan yılları ve Mısır kralının gördüğü o gizemli rüya. Masumiyeti kanıtlanmış olsa da sırf bu büyük skandalı örtbas etmek için elitler tarafından Yusuf'u zindana atıyorlar. Ve bu haksız esaret tam 7 yıl sürüyor.
O da boş durmuyor tabii. Oradaki mahkumlara tek tanrı inancını anlatmaya başlıyor. Bu 7 yılın sonlarına doğru Mısır'ın güçlü firavunu Reyyan bin Velid onu kan ter içinde bırakan, merkezinde sürekli 7 rakamının döndüğü kabus gibi bir rüya görüyor. Rüyaya bakın. 7 cılız inek, 7 semiz zineği yiyor. 7 yeşil başağın hemen yanında 7 tane kupkuru başak. Saraydaki kahinler, bilgeler günlerce uğraşıyor ama nafile kimse çözemiyor. Sonra hapisten kurtulmuş eski bir zindan arkadaşının aklına Yusuf geliyor. Onu çağırıyorlar ve Yusuf sadece rüyayı 7 yıllık bolluk ve ardından gelecek felaket gibi bir 7 yıllık kıtlık olarak yorumlamakla kalmıyor, aynı zamanda Mısır'ı ekonomik çöküşten kurtaracak şahane bir tarımsal kriz yönetimi planı koyuyor ortaya. Tam bir kurtarıcı hamlesi. 3. bölüme geçiyoruz. Karanlık zindanlardan Mısır'ın hükümdarlığına giden o inanılmaz yükseliş. Kaçınılmaz kıtlık vurduğunda yıllar önce Yusuf'u o kuyuya atan kardeşleri biraz erzak bulabilmek umuduyla ta Mısır'a kadar geliyorlar. Yusuf onları görür görmez tanıyor tabii. Ama kimliğini hemen açıklamıyor, ufak bir karakter testi yapıyor ve öz kardeşi Bünyamin'i çok zekice bir planla yanında alıkoyuyor. Hikayenin zirvesinde ise gerçek kimliğini açıkladığında yaşanan o muazzam duygu seli var. Yıllarca hasretten ağlayıp gözlerini kaybeden babasına kendi kraliyet gömleğini yolluyor. Gömlek babasının yüzüne sürüldüğünde o kör gözler yeniden açılıyor. Yıllar önce sahte kanlı gömlekle gelen karanlığın yine bir gömlekle, bu sefer masumiyet ve şifa dolu bir gömlekle aydınlığa kavuşması. İnanılmaz bir şiirsel adalet değil mi? Ve 4. belki de en can alıcı bölümümüz. Efsanelere karşı gerçekler ve İsrailiyatın hikayemizi nasıl değiştirdiği. Şimdi biraz geriye çekilip tarihin halk hikayeleri tarafından nasıl şekilden şekle sokulduğuna bir bakalım. Kur'an ve sahih sünnet çok nettir. Aziz'in karısı istediğini almak için yalan söyleyen, iftira atan ve mahzun bir adamı yıllarca zindanda çürüten bir tacizcidir. Nokta. Fakat gelin görün ki edebiyatımızda dilden dile dolaşan efsanelerde olay bambaşka bir hal almış. Kadın güya mucizevi bir şekilde gençleşiyor, Yusuf'la evleniyor falan filan. Ortada dev bir romantik aşk hikayesi var. Ama İslam teolojisi bunu kesinlikle ve kesinlikle reddeder. Böylesine temiz bir peygamberin tövbe etmemiş bir istismarcı ile eşleştirilmesi akla mantığı sığmaz. Peki bu evlilik efsanesi, bu mit nereden çıktı dersiniz? Araştırmalar bunun aslında çok basit, tarihi bir isim karışıklığı olduğunu gösteriyor. Tevrat ve Talmud metinlerinde Züleyha'nın kocası olan Mısırlı vezir Potifar ile Yusuf'un sonradan gerçekten evlendiği eşi Asenat'ın babası olan rahip Potifer'a birbirine karıştırılmış, isimler birbirine o kadar benziyor ki, işte bu küçücük ses benzerliği Yahudi-Hristiyan efsanelerinin, yani İslami literatürdeki adıyla İsrailiyatın yüzyıllar içinde bizim popüler kültürümüze sızmasına neden olmuş. Gerçekten inanılmaz. Kur'an'daki Nur suresine 26. ayete baktığımızda aslında bu durum kusursuz bir şekilde özetlenir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, temiz kadınlar temiz erkeklere layıktır. Çok temel, çok net bir ahlaki prensip bu. Bu prensipten yola çıkarsak, Hz. Yusuf'un o akıl almaz inancını, sabrını, iradesini sıradan bir pembe dizi aşkına indirgemenin onun o manevi direnişini, peygamberlik onurunu ne kadar zedelediğini çok daha net görebiliriz. Bütün bu detayları inceledikten sonra asıl sormamız gereken soru şu: sarsılmaz bir ahlaki pusulaya sahip bir adamın zorlu ama bir o kadar onurlu o gerçek mücadelesi. Sonradan uydurulmuş romantik efsanelerden çok daha fazla ilham verici değil mi? Yani gerçek bir sabır ve iffet, uydurulmuş, süslenmiş bir aşktan daha mı az etkileyici? Bence hiç de değil. Umarım bu incelememiz, kıssaların en güzeli dediğimiz bu yaşanmışlıklara, bu kadim gerçeğe yepyeni ve çok daha derin bir perspektiften bakmanızı sağlamıştır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçek hikaye mi yoksa yüzyıllık efsaneler mi daha güçlü? Düşünmeye ve sorgulamaya devam edin.